Merhaba sevgili yaylar. 2022 Mayıs ayı yorumlarıyla beraberiz. Bu gördüğünüz de sizin 1 Mayıs tarihli haritanız yay burçlarının. Şimdi 1 Mayıs 30 Nisan'daki tutulmayla başlıyor. Bir yeni ay ve 1 Mayıs'ta Güneş ve Ay yan yana, araya da hatta Uranüs'ü almışlar ve yeni bir başlangıç. Peki neyle ilgili bu başlangıç sevgili yaylar? Sizin iş hayatınızla ilgili, sizin sağlığınızla ilgili çok beklemediğiniz sürpriz gelişmelere gebe olduğunuzu söylüyor. Bu da şu demektir: önümüzdeki 3-4 ay içerisinde sizin iş hayatınızda bir gelişme, bir yenilenme olmasını bekliyoruz. Bir kere onu söyleyeyim size. Çünkü neden bekliyoruz diyorum. Burada Venüs, Jüpiter, Neptün ve Mars da özellikle şu üçü beraber sizin yuva evinizde kariyerinize, kariyer evinize karşıt açı yapıyor. Bunların ama hepsi çok iyi konumlanmış durumda ve bir de Plüto'dan şahane bir açı alıyor. Bu da şu demektir: evinizde bolluk, bereket, keyif, para, işten gelecek para, gireceğiniz iş, yapacağınız iş size para getirecek sevgili yaylar. Onu söyleyeyim öncelikle size. Hatta siz burada bir anlaşma, bir sözleşme, Merkür ikizlerde olduğu için yapacağınızı söylüyor. Merkür geri harekete geçeceği zaman, onu söyleyeceğim ne zaman olduğunu. O zaman dikkat etmeniz lazım ama ondan önce, Merkür geri hareketine başlamadan önce iş hayatınızda 1 Mayıs'tan itibaren başlayacak bir yenilikten bahsedebiliriz sevgili yaylar. Hemen zaten 2 Mayıs'a geldiğimizde Venüs Koç burcunda çok güzel bir yere geçeceksiniz, 5. evinize. Kendinizi parlamış, belki bir sahnede kendinizi görebileceğiniz bir ortama girebilirsiniz veya çocuklarınızdan biriyle ilgili güzel bir gelişme olmasını bekleyebiliriz. Yalnız olan yaylar için çok ciddi olmasa da bir flörtleşme, bir yeni biriyle tanışma gibi bir konu gündemde olabilir. Ama bunu böyle bir hani evliliğe gitti vesaire gibi algılamayın lütfen sevgili yay burçları. Evet. Şimdi ayın 10'una baktığımızda, ayın 10'unda bakın neler oluyor. Bir kere ayın 10'undan itibaren, hatta aslına bakarsanız 6'sı 7'sinden itibaren Merkür geri gittiği için çok da bir eylem içerisine girmenizi beklemiyorum, istemiyorum daha doğrusu. Çünkü Merkür İkizler Burcu'nda ortaklıklar, evlilik gibi alanlarda geri harekette ve Merkür burada güçlü olduğu için de bir, eşle tartışma, geçmişten gelen bir sorunun tekrar ortaya çıkması gibi bir konu söz konusu olabilir, onu söyleyeyim. İki, herhangi bir organizasyon, bir iş ortağınızla, eşinizle yapmamak gerektiğini söylemek gerekiyor. Üç, herhangi bir anlaşmaya imza atmamanız gerektiğini söylüyor. Şimdi ne olur? İşleri uzatır. Gideceğiniz sonuca daha uzun sürede varmanız ve daha zahmetli varmanızı sağlar Merkür burada. O yüzden buna ayın 10'unda buna dikkat edeceksiniz. Sanki bu da yetmiyormuş gibi bakın, Jüpiter'le Plüton'un çok güzel açısı burada. Yine Jüpiter'le e, Merkür'ün bir açısı vardı. Onu zaten gösterdim size. Evet. Ayın 10'unda Jüpiter de Koç burcuna giriyor. Yani sizin aşkı anlatan, çocukları anlatan, eğlence hayatınızı anlatan, sizin hobilerinizi anlatan, sporu anlatan alana Jüpiter Koç'a girdiği zaman bir kere sanat ve sporla uğraşan kişilerin yaratıcılıklarının arttığı, belki de ürünlerini ortaya koyabilecekleri bir zaman olacak bir. İki, bu aşk hayatında özellikle bekar yaylar için söyleyebilirim, hareketlilik demektir. Özellikle kadınlar bir süre sonra Venüs'te Şiron yan yana geleceği için
kendi kadınlıklarıyla ilgili, aşk hayatlarıyla ilgili bir konuyu iyileştirme ve kendi farkındalıklarına ulaşma zamanları olabilir. Jüpiter Koç'a geçtiğinde, yani Jüpiter şuraya geldiğinde, Koç'a geçtiğinde Ekim ayına kadar kalacak. Sonra tekrar Balık burcuna dönecek. Yani Ekim ayına kadar flörtlerdi vesaireydi. Gerçekten birazcık böyle coşacaksınız sevgili bekar yaylar. Evet, gelelim Mayıs ayının ay tutulmasına. Bu ay tutulması senenin ilk ay tutulması ve Akrep burcunda gerçekleşecek. Akrep burcunun 25 derecesi şurada oluyor. Ay Güneş'in karşısında, ayın 16'sında bir ay tutulması olacak. Şimdi bu ay tutulması biraz sizi duygusal anlamda yoran bir ay tutulması olabilir. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir ay tutulması olabilir. İşinizde dikkatli olmanız gereken bir ay tutulması olabilir. Biraz zorlu. Neden zorlu derseniz, bakın şurada Satürn'ün çok zorlu bir açısı var. Güneşe ve Ay'a kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Fakat sonuçta ben hep şunu düşünürüm. Buradaki Satürn Kovada olduğu için, güçlü olduğu için size zorlu bir deneyim yaşatarak iç dünyanızda bir aydınlanma yaşamanızı sağlayacak diyebilirim. Yani ben burada gene pozitif konuşmayı tercih ederim. Sonra ayın 21, bir de bu tutulma 2004 zamanında, 2004 Mayıs'ta gerçekleşmiş bir tutulma. Dolayısıyla 2004 Mayıs'taki tutulmada neler yaşadınız? Yaşı buna müsait olanlar bir düşünsünler derim. Çok benzer etkiler görebiliriz bu tutulmada da. Ayın 25'ine geldiğimizde Mars çok güçlü olduğu Koç burcuna geçiyor ve Jüpiter'in yanında. Yani yaratmak, üretmek, çocuklarla bir aşk hayatı ile ilgili. Yani siz herhalde birileriyle tanışıyorsunuz, bir fingirdeşme olayınız var sevgili yaylar. Yani bunu ben dediğim gibi şey olarak düşünmüyorum. Hani evleneceksiniz, ay şöyle böyle değil, ama bir fingirdeşme olayınız olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Daha canlı, daha enerjik olduğunuzu, özellikle üreten, spor yapan yaylar için çok da iyi bir tarih olacağını söyleyebilirim. Balıktaki toplanma, gezegen toplanmaları ayın başındaki Koça taşınmış oluyor ayın sonunda. O anlamda sizi daha iyi etkileyecektir ayın başına göre. Evet. Bu arada tabii şurada gördüğünüz Uranüs'te Kuzey Ay düğümüyle yakın ilişki içerisinde, yani iş hayatınızla ilgili gerçekten ani beklenmedik değişiklikler devam edecek sevgili yaylar. Ayın sonuna geldiğimizde, yani ayın 30'unda da bir tutulma değil ama bir yeni ay var. O da evlilik, iş ortaklığı alanınızda. Bir karar veriyorsunuz. Artık bir niyetin, bir yeniliğin evlilikte gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Bu arada Merkür geri harekette olduğu için ayın 10'dan itibaren ve 6. evinizde, iş yerinizde bazı aksaklıklar olabilir, bazı gecikmeler olabilir, iletişimsel problemler ortaya çıkabilir, ama burada Venüs de zaten ayın 28'inde Boğa'ya geçeceği için daha rahat edeceğinizi söyleyebilirim işle ilgili. Sonuçta özellikle ortağı olan yaylar bir karar alacaklar ayın sonunda ve bu şekilde ilerleyecekler. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili de bir yenilenme, bir kendinizi ortaya koyma çabanız mutlaka olacaktır sevgili yaylar. Evet, keyifli ve güzel bir ay dilerim.